Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Berke Özkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam varis en çok nerelerde görülür? Sebepleri nelerdir? Şöyle izah edeyim. Aslında halk arasında bilinen varis, yani bizim konuştuğumuz varis bacaklardaki varis. Bacak toplar damarlarının hastalığıdır. Yani bacak toplar damarlarının görevi kanı bacaktan yukarı çıkarmak. Yani aslında kirli kanı kalbe geri götürmek iken görevlerini yerine getiremediğinde, yani kan aşağıda göllenmeye başladığında bacakta varis hastalığından söz ediyoruz. Varis vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Yani karaciğerde de olabilir, yemek borusunda da olabilir. Ama bizim yani bahsettiğim, burada konuştuğumuz ve halk arasında da aslında bilinen varis bacakların varisidir. Bacakların toplar damarlarının hastalığıdır. Hocam varisin çeşitleri var mı? Tabii var. Şimdi bunu iki ana kategoride değerlendirmek mümkün. Derin yetmezlik, yani derin damarların varisi, derin venöz yetmezlik ve yüzeyel venöz yetmezlik. Ki bütün varis hastalarının %90'ında yüzeyel venöz yetmezlik vardır. Yani yüzeyel varis vardır. Yüzeyel dediğimiz bu bizim gördüklerimiz Şimdi değil mi dışarıdan? o da şöyle izah edeyim. Yüzeyel bacağın aslında o görünen ciltteki kanı da toplayan yüzeyel sistem mevcut. Hem dizimizin altında hem de dizimizin üstünde yüzeyel bir venöz toplar damar ağı var. Bu sistem derin damarlara dökülürken toplandığı bazı özel yerler var, öyle söyleyeyim. Yüzeyel sistem dediğimiz bu. Bunun varisleşmesi, yani bunda yetmezlik olduğunda işte en çok, yani ki hastaların %90'ında bu var zaten ve bizim de tedavi ettiğimiz asıl hastaların da fayda gördüğü kısım bu. Şikayetlerin oluştuğu, işte görünen damarların, ciltteki görünen damarların oluştuğu, damar paketlerinin daha büyük damarların oluştuğu, bazen ayak bileklerinin renginin değiştiği, ayak bileklerinde ödemin olduğu ve ayak bileklerinde yaranın olduğu, yani varis yarasının sebebi de daha çok bu oluyor. İkincisi derin yetmezlik, derin toplar damarların çalışmaması durumu. Bu da bazı hastalarda oluyor ki varis hastalarının yaklaşık %10'u ve daha az kısmında derin yetmezlik oluyor. Derin yetmezlik daha ciddi durumdur aslında, öyle söyleyeyim. Çünkü ana damarınız çalışmıyordur burada. Ana toplar damarınızın kapakları birbirinden uzaklaşmıştır. Onda yetmezlik vardır. Kan gölleniyordur. Tabii ki basıncı daha yüksek oluyor bacağınızın. Şikayetleriniz daha gürültülü oluyor. Daha şiddetli oluyor. Daha ön planda ayak şişliği olabiliyor bu hastalarda. Çok şiddetli ağrılar olabiliyor. Bazen yaralar açılabiliyor. Gene onu görüyoruz derin yetmezlik hastalarında. Onun da tedavisi mümkün. Duyuyorum, hastalardan duyuyorum, konuşuyorlar. Ama onun da tedavisi var, onu söyleyeyim. İki sistemi de tedavi edebiliyoruz. Hocam bir de böyle özellikle kadınlara daha da belirgin olabiliyor ya da erkeklerde olsa bile onlar belki kapalı pantolon giydikleri için çok gözükmüyordur. Ama şort giyince anlaşılabilir. Böyle kırmızımtırak, ince kılcal damarlardan bahsediyoruz. Biz buna tıpta telenjektezi diyoruz, Aynen biliyorsunuz. öyle. Bu bir varis midir? Varistir, doğrudur. Ciltteki aslında olmaması gereken damarlar, yani olmaması kadar genişleyen damarlardır telenjektezler. Retiküler venler şekline ve boyutuna göre isimlendiriliyor. Onlar tabii normalde o boyutta değiller ve o kadar yakın değiller cilde. Varisleştiğinde onları görüyoruz biz, doğrudur. Telenjektezi olan kişide, yani böyle ince kılcallar olan kişide büyük varisler de olur mu, olmaz mı? Eşlik edebilir mi? Şöyle söyleyeyim, aslında büyük varisin, yani içerideki sıkıntı varsa içeride, bunun belirtilerinden bir tanesi de ciltte görünen bu telenjektezlerdir. Bacağınızın basıncı yükseldikçe damarlarınız aslında cilde vuruyor. Yani kan kendine yeni yollar arıyor ve görünür hale geliyor damarlar. Bundan bahsetmek doğrudur. Peki hocam, halk arasında da bilinen bir şey var, onu sormak istiyorum size. Tabii. Sıcaklıkla varisin bir ilişkisi var mı? Yani sıcaklık varisi daha çok artırır mı? Tabii kesinlikle ilişkisi var. Sıcaklık, venodilatasyon, yani toplar damarları genişleten bir etkiye sahiptir. Varis hastaları sıcakta, sıcak bir yaz gününde çok rahatsız olurlar. Mesela ayakları ağrır ya da varisiniz var, kaplıcaya gittiniz. Bekliyorsunuz ki işte ayaklarım iyi gelsin ama öyle bir şey yok. Gece görürsünüz ki gece yatarken ayaklarınız çok ağrır kaplıcadan sonra. Hep bunu da duyuyoruz, görüyoruz. İşte yazın çok sıcak günlerde
yürüdünüz, varis hastasısınız, gene şikayetlerinizin arttığını görürsünüz. Sıcaklık varise iyi gelmez. Yani varisi olanlar aman diyoruz, o termaller, sıcaklar, sıcak sularda uzak Uzak duruyor. durmalılar tabii. Saunadan da aynı şekilde. Aynı şekilde. Peki oda sıcaklığının yüksek olması da önemli midir burada? Ya tabii ki yani genel olarak soğuk havalarda kışın yani varis hastaları rahat eder. Hep zaten onu söyler hastalar bana. Ya hocam işte kış geldi de bir rahat ettik, ağrılarımız biraz azaldı. Ne kadar serin ortamda dururlarsa aslında o kadar faydası olacaktır kendilerine. Sağlıksız beslenme varis yapar mı? Ya kesinlikle şöyle söyleyeyim, ne kadar aslında yani yapılan çalışmalarda ne kadar liften zengin beslenirsek damar sağlığı üzerine hem toplar damar hem de atar damar sağlığı üzerine o kadar olumlu etkisi var. Ne kadar az kabız olursak gene varis üzerine o kadar etkisi var. Ne kadar sağlıklı beslenirsek, ne kadar sağlıklı bir hayat sürersek, spor yaparsak, egzersiz yaparsak, kilo almazsak, zayıf bir insansak mesela aslında o kadar varis olma olasılığımız düşüktür. Onu söyleyeyim. Besinler konusuna girecek olursak biraz daha. Mesela biz biliriz ki bazı ilaçlar damarları genişletiyor. Hatta Evet. bunlar tansiyon önleyici olarak kullanılan ilaçlar. Evet. Bunu bazen besinlerle de yapılabiliyor. Bazı besinler var ki damarları genişletiyor, bazıları damarları kasıyor. Doğrudur. Evet. Bu besinlere örnekler verebilir miyiz? Yani hangi besinler varise iyi gelir, hangileri kötü gelir? Mesela acı yemek nasıl bir şeydir gibi. Mesela toplumun Yani çok tabii yaptığı. şöyle aslında bir insanın hani sağlıklı bir insanın beslenme yoluyla ağızdan alabileceği çok farklı şeyler de gördüm tabii. Şimdi çok hani normal beslenen bir insanın öyle söyleyeyim. Bizim ulaşabileceğimiz yiyeceklerle damar sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz ya da olumlu etki yaratması şey bazında söylüyorum. Terapatik dozdan konuşuyorum. Örnek veriyorum ilaçların içinde de sonuçta bitkiler kullanılıyor. Mesela ıhlamur öyle söyleyeyim. Örnek veriyorum. Bir insanın yiyebileceği ıhlamur miktarı bellidir ve o sınırlar içerisinde kendi damarlarına bununla ilgili olumlu ya da olumsuz bir sonuç yaratma ihtimali aslında zayıftır. Acı biber örneğini verdik. Acı biberin içinde substans P var. Substans P damarları genişletiyor lokal olarak. Acı hissini veriyor. İşte reseptörleri etkiliyor vesaire. Şimdi bir insanın yiyebileceği biberle, acı biberle damarları üzerinde olumlu ya da olumsuz fayda görmesi aslında hani bilimsel olarak çok yani varis özelinde konuşuyorum. Toplar damarlar üzerinde çok belirgin bir fayda göremez ya da zarar göremez. Ne olabilir? Lokal bazı etkiler oluşuyor. Acı biber özelinde konuşayım gene. Evet. Bağırsaklardaki tabii ki venleri dilate ediyor. Oradaki toplar damarları genişletiyor. O hastanın hemoroidi varsa yani basur hastasıysa olumsuz etkilenecektir. Zaten hissedecektir şikayetlerinin arttığını. Ama bacak özelinde bunu söylemek pek mümkün değil. Onu söyleyeyim. O ölçüde bir acı biber yiyip yani hayatta kalabiliyorsa evet bacaklarını olumsuz etkilenebilir ama o şekilde yaklaşmak çok açıkçası bilimsel olmayacaktır. Peki ülkemizde mesela belli şehirlerde mesela diyelim ki Karadeniz'de tiroid hastaları çok fazladır. Evet. Lahanadan dolayı derler. Evet. İşte diyelim ki acı yiyen mesela işte Güneydoğu Anadolu, mesela ben Antepliyim, işte Antep, Evet. Adana, Urfa buralarda çok acı tüketiliyor. Varis hastalığında yöresel bir geçişi var mı? Var. Onu söyleyeyim size. Mesela ben Güneydoğu'da uzun yıllar boyunca çalıştım. Güneydoğu'da çok sık. Güneydoğu'da yani çok yani iklimi, belki genetik altyapısı. Sıcak. Evet. Çalışma şartları. Aynen. Yüksek ihtimalle çok yaygın yani. Güneydoğu insanında ben çok gördüm varis. Hemen herkeste vardı örnek veriyorum. Gene şu anda mesela işte şu andaki hastaların büyük bir kısmı gene örnek veriyorum. Ben biliyorum gelen işte Karadeniz'in belli yerlerinde işte çok fazla yani görüyoruz işte bir Ordu'da işte Giresun'da ben de tabii ki sebebini çok iyi açıklayamıyorum ama belli yerlerde gerçekten fazla gözüküyor. Belki genetik temelleri var, belki hayat şartlarından dolayı iklim özellikle etkiliyor. Güneydoğu'da gördüğüm varis kadar herhalde başka bir yerde görmedim ama onu söyleyeyim yani sıcak bölgeler. Yani sıcak olması, aynen. acı yenmesi Tabii. bununla ilintili olabilir ama Olabilir. genetik altyapı da vardır belki. Yüksek Belki. ihtimalle. Onu gözlemledim ben. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Program konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Berke Özkan'dı. Kendisine verdiği bilgiler için tekrardan teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.